Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Londra, New York ve Paris'in ardından nüfusu 2 milyonu geçen 4. kent iken Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda yaklaşık nüfusunun 1/4'ünü kaybediyor. Tabii ki Habsburg Hanedanı'na yıllarca başkentlik yapan Viyana, güçlü olduğu dönemlerde aynı zamanda bir politik merkez, işte coğrafi konumuyla da, başkent olmasıyla da, yine mimari ve politik anlamda, kültürel anlamda çok etkili bir kent olmuş. Bratislava'dan Viyana'ya otobüsü bindim. 7:55'te kalkacak. Viyana Central Station'da indik. Şimdi yavaş yavaş şehri gezmeye başlıyoruz. Belvedere Sarayı. Evet, Viyana'dayız. Viyana, Avusturya'nın 9 eyaletten oluşan Avusturya'nın en küçük eyaleti olmasına rağmen 2 milyona yaklaşan nüfusuyla Avusturya nüfusunun 1/4'ünü oluşturuyor. Aynı zamanda Avrupa Birliği'nin de 10. büyükkenti. Belvedere Sarayı 1668-1745 yıllarında Savoy Prensi Eugen emriyle mimar Johann Lucas van Hilbert'a yaptırılmıştır. Yukarı Belvedere Sarayı tarihte halka açık ilk müze olmasının yanında İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avusturya'ya özgürlüğünü veren anlaşmanın imzalandığı yer olarak da ünlü. 15 Mayıs 1955 yılında şehrin merkezinde konumlanan bu komplekste Orange Galeri, ahırlar ve müzeler yer alıyor. Aristokrat yaşamın izlerinden ziyade sanatsal açıdan çok değerli eserlerle karşılaşılıyor. Ama müzesini gezmeyeceğim. O kadar çok müze var ki Avusturya'da, Viyana'da. Yani buna hem zamanım yetmeyecek hem de maddi açıdan beni epey zorlar. Heykel ve resim müzeleri sarayın en çok ilgi toplayan bölümleri arasında. Özellikle dünyanın her yanından yoğun şekilde turist çeken ünlü Viyanalı ressam Gustav Klimt'in de Kiss adlı eseri galerideki en değerli parçalar arasında yer alıyor. Sabah koşusunu, yürüyüşünü de yapıyor şehrin sakinleri.
yukarı Belvedere Sarayı'ndan aşağı Belvedere Sarayı'na doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Bahçe peyzaj düzenlemesi gerçekten de etkileyici. Çimlerin katısı olsa gerek, kendi çapında, kendi başına devamlı biçiyor. Günümüzde de yine Avrupa Birliği'nin en büyük nüfus olarak 10. kenti olmasının yanında Birleşmiş Milletler'in de 4. temsilciliği Viyana'da bulunmakta. Evet, burası da aşağı Belvedere Sarayı. Tarihi yapıları ne kadar güzel korumuşlar. Biz 30-40 yılda bir kentsel dönüşüm peşindeyiz. Viyana Şehir Parkı, Stadtpark, İngiliz bahçeleri ile büyük benzerliği dikkat çekici olan Viyana Şehir Parkı 1862 yılından beri Viyana'ya gelen ve Viyana'da yaşayan insanları ağırlamakta. İçinde bir sürü anıt ve heykel de barındıran Stadtpark, yani Viyana Şehir Parkı. Bu da böyle muhtemelen bu dere diyelim ya da çay Tuna Nehri ile birleşiyor ileride. Ne kadar güzel yürüyüş yolu yapmışlar. Yüksekte insanların oturup hem de dinlenebileceği şekilde. İnsanlar sabah sporunu da yapıyor. Bugün günlerden pazar. Belki onun da etkisi, yoksa bu saatlere kadar kalmaz herhalde kimse. Saat şu anda 10:25 geçiyor. Avusturya saatiyle. Maalesef ülkemizde heykel yapmanın gereksiz bir şey olduğunu düşünüyor zannedersem insanlar. Heykelden anlamayan yetkililerin yaptığı heykel görünümlü ucubeleri saymıyorum. Tabii onlara kimse sesini çıkarmıyor. Yine Hans Makart. Evet. Strauss anıtı. Viyana baba oğul Johann Strauss altın varslerin yaratıldığı
Müthiş bestelerin yapıldığı bir kent Viyana. Bu da oğul Johann Strauss'a ait. Babasıyla aynı adı taşıyor. Aslında babası onun müzisyen olmasını istemiyor. Bankacı olmasını istiyor. Ama o ısrarla müziğe olan ilgisini bir şekilde tarihe nakşediyor. Bronz bir heykel. Strauss'un en önemli eseri Viyana Ormanları Masalları'dır. Bunu da not olarak düşeyim. İşte her gelen fotoğrafını çektiriyor. Bir yandan böyle meditasyon amaçlı. Kriz dönemlerinde gezebilmenin en önemli şartlarından mümkün olduğunca harcamalardan kısmak. Kaliteli bir termos mutlaka yanınızda olsun, sırt çantanızda. 10 seferde kendini amorti ediyor. İnanın. Bakın burada da kahveci var. Termosum yanımdaydı zaten. Nerede içerim diye düşünüyordum. Tam yeriymiş. Burası da Franziskaner. Aziz Stepan Katedrali çok önemli olaylar yaşamış. Yani en son 2. Dünya Savaşı'nda bile buralara toplanmış, sığınmış. Katedralin tasarımında gotik ve Roma mimari stilleri hakim. Yapının en dikkat çekici detaylarından birini ise çatı bölümündeki renkli semboller oluşturuyor. Katedralde aynı zamanda çok görkemli kuleler de var. 136 metrelik en yüksek kuleye 343 basamaklı çıkılsa da manzarası eşsiz olduğu söyleniyor. Tadilat görüyor muhtemelen. Restorasyon çalışmaları gerçekten etkileyici. Nasıl işlemişler? İşte görüyorsunuz. Çatıdaki renkli semboller gerçekten dikkat çekilmeyecek gibi değil. Avrupa'nın en büyük ikinci çanı, Pommerin çanı bu katedralde. Avusturya malumunuz 2 kere kuşatıldı ama Osmanlı İmparatorluğu'nu fethedemediği yerlerden de ilkin 1529 yılında Kanuni Sultan Süleyman kuşattı. Olamadı. Ardından 1683 yılında Merzifonlu Kara Mustafa Paşa kuşattı. Yoğun hava şartları, lojistik sıkıntılar nedeniyle kuşatmayı bırakmak zorunda kaldı. İşte tarihe tanıklık yapan bu katedral o dönemde
halkın, burada yaşayan insanların sığınıp birbirlerine destek olduğu bir kale görevi gördü aynı zamanda. 1711 yılında Juan Archamer tarafından 300 farklı metal Osmanlı Türk eşyası eritilerek 316 santim çapında 22,5 ton ağırlığında çok büyük bir çan yapıldı. Bu çana Pummerin çanı ya da Türk çanı dendi. Ve yapının, katedralin güney cephesine asıldı 1712 yılında. Ta ki 2. Dünya Savaşı'nda katedral savaş nedeniyle harabeye dönüp çan da bundan etkilenip düşüp parçalanana kadar, ama yerine yenisi yapıldı. Pardon, eksiz. Anyway, it'll be fine. I don't think any of the drugs. Katedral içinde yine bazı önemli şahsiyetlerin mezarları ve heykelleri bulunuyor. Ja, bei Eltern fand ich ja das Frage für Sprechen, Singen, auch in ihrer eigenen Muttersprache.
Bugün pazar, ayin yapıldığı için içeri kısmı giremedim. Muhtemelen Çam Kulesi burası olsa gerek. Evet, pazar günü olması aynı zamanda hem tatil hem de ayin için insanların bir araya geldiği bir meydan görevi de görüyor burası. Graban Caddesi'nde yer alan Veba Sütunu Viyana'ya gelenlerin ilgisini çekiyor. Önemli bir sanat eseri. 17. yüzyıla dayanıyor. İmparator 1. Leopold Viyana halkını sarsan son veba salgınının sona ermesi halinde bu anıtı yaptıracağını vaat etmiş. Avusturya'daki heykelcilik anlayışının şekillenmesinde de büyük bir payı var bu anıtın. Kentin en önemli, en acı zamanlarını hatırlatsa da işte yine herkesin gelip bir şekilde tarihe ışık tutup estetik anlamda fotoğraf çekindiği bir yer. Saat 12. 12'ye birkaç dakika var. Çanlar çalmaya başladı. Yine bir müze. Ostmarladen. Müzeler şehri diyebiliriz aslında Viyana'ya. Hem benim bildiğim en az 12 tane müze var. Vitor Kilisesi, Uzun Kulesi ile hemen fark edilen Gotik Kilisesi, Viyana'da bulunan en çekici ve tam anlamıyla gerçek bir gotik eser olarak değerlendirilirken ender örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Kilisenin hikayesinin ise İmparator Franz Josef'in bir suikast girişiminden kurtulmasına dayandığı söylenir. Bunun üzerine İmparator'un kardeşi Arşidük Ferdinand Tanrı'ya teşekkür etme niyetiyle bu kiliseyi yaptırmış. Halkı derinden etkileyen bu suikast girişimi sonrasında kilisenin inşası için çok sayıda bağış gelmiş. 1854 yılında
proje yarışması açılmış ve 75 proje arasından henüz 26 yaşında genç bir mimar olan Henrik Verste'nin projesi seçilmiş, kurul tarafından beğenilerek. Katedraller birbirine benziyor. Stepan, Aziz Stepan Katedrali de benzer şekildeydi mimari olarak. Vitraylar yine dinsel temalarla süslenmiş. Burası da muhtemelen eski tarihi belediye binası. Rathaus Park. Doğayı ve tarihlerini ne kadar güzel korumuşlar. Biz bunu dünyaya yıllarca hükmetmiş Doğu Roma, Bizans, Osmanlı İmparatorluğu'nun o muhteşem kenti İstanbul'umuzda bile tam olarak yaptığımızı söyleyemem. Parkın içinde bir katedral daha var. Viyana'yı seviyorum. Ekim ayındayız. Saat 9-10'a kadar çiğ yağıyor. Yerler ıslak oluyor. Banklar da öyle. Öğleden sonra da güneş gören banklar hep kapılıyor. Viyana Parlamento binası, daha doğrusu Avusturya Parlamento binası. Danimarkalı mimar Theophil von Hansen tarafından tasarlanan Avusturya Parlamento binası 19. yüzyıldan kalan en görkemli Avusturya yapıları arasında bulunuyor. Yunan tarzı mimarinin de en tipik örneklerinden biri. Binanın girişinde de Yunan filozoflarının heykelleri var.
Viyana'daki demokrasi sembollerinden olan Avusturya parlamento binasının mimari stiline de bu fazlasıyla hakim. Binada ve heykellerde Yunan tarzının bu kadar vurgulanması demokrasinin beşiği olarak düşünülmesiyle alakalı olsa gerek diye belirtmiş uzmanlar. Şimdi müzeler bölgesine doğru ilerliyoruz. Böyle sokak lezzetleri de var. Hem durak. Çok Türk olduğunu biliyorum Viyana'da. Ama hiç denk gelmedim. Birkaç simaya benzettim ama Türk iş. Evet, Türk iş böyle. Evet. Evet, müzeler bölgesindeyiz. Şöyle başlayalım gezmeye. Burası Kaiser Franz Joseph I tarafından inşa edilmiş muhtemelen. Kaiser kral demek malumunuz. Kendi dillerinde, lisanlarında. Biz nasıl padişah diyorsak çekim yapmak yasak olduğu için çekim yapamadım. Böyle dışarıdan ancak göstereceğim sana. Ne güzel bir peyzaj düzenlemesi. Bir yandan restorasyon işlemleri devam ediyor. Ama gerçekten tarihlerine müthiş derecede önem veriyorlar. Tam bitti diyorsunuz. Sonra yine öyle yapılar çıkıyor ki işte saraylar ya saray kompleksleri, her geçtiğiniz kapıdan sonra mutlaka şaşırtıyor sizi. Aber nicht noch was? Und?
Burası da Sisi Müzesi. Çok dramatik bir hayatı var. Hatta şu sıralar Empress adıyla Netflix'te dizisini yapmışlar. Hatta yine oynayan oyuncu Türk asıllı bir oyuncu, Alman oyuncu. Devrim Lingau zannedersem. İşte Bavyera'da yine soylu bir ailede yaşayan Elizabeth, teyzesi, kralın annesi, aynı bizlerdeki gibi, akraba evliliği gibi yeğenine oğlunu almak istemiş ama tabii ki Sisi dediğimiz Elizabeth'i değil, ablasını. İşte birlikte geliyorlar. Kral Sisi'yi görüyor, Elizabeth'i etkileniyor ve işte karşılıklı şaşırmalar, hayal kırıklarının dışında böyle bir evlilik başlıyor ve bu evlilikte aslında Elizabeth çok mutlu olmuyor. Uzaktayken çok iyi kralla ama bir araya geldiklerinde hiç mutlu olamıyor. Hatta bir çocuğunu kaybediyor. Onun depresyonuna giriyor. Saraydan uzak kaldığı zamanlarda çok mutlu aslında. Korfu Adası'nda özellikle çok mutlu oluyor. Tam bu mutluluğa ermişken bu sefer de Veliaht Prens önce sevgilisini sonra kendisini vurarak intihar ediyor. Böyle enteresan hayatlar. Kral kraliçe olmak da yetmiyor bazen. Gezmek için böyle faytonlar, yine böyle eski tip arabalar. 20 dakikası 10 euroydu sanki arabanın. İşte katlanarak devam ediyor. Sizi gezdiriyorlar. Artık rehberlik yapıp yapmadıkları konusunda bilgim yok. Şunu söylemekte fayda görüyorum. Hani Bratislava'yı bir günde gezebilirsiniz. Hatta çoğu kişi bir gün bile fazla diyor. Ama benim gibi doğa içinde gezmeyecekseniz adım adım. Ben çünkü ikinci gün Devin'e kadar yürüyeceğim. Tuna boyunca. Yani yarın yürümeyi düşünüyorum. İnşallah hava böyle olur. Çok keyifli vakitler, anlar geçiririm. Burası da Birleşmiş Milletler binası mı diyeceğim ama Azerbaycan bayrağı gördüm. Yine bizim Türk devletlerden Türkmenistan zannedersem, Kazakistan var. Ama Türk bayrağı göremedim. Evet, Türk devletleri var ama Türkiye'miz yok burada. Ama Viyana'yı inanın 3 günde dahi zor gezersiniz. Böyle müzeleri de gezeyim derseniz adım adım 3 gün bile yetmez. Çünkü tarihi dokusunu çok güzel korumuş. Tarihle, müzelerle ilgili hediyelik eşyalar. Özellikle Sisi ile ilgili. Sisi Müzesi'nde neler var? Kullandığı eşyalar var. Yemeklerine çok dikkat edermiş. Kilo almaktan çok korkarmış. Ve saatlerce ata binermiş. İncecik belleri, upuzun, ayaklarına kadar uzanan saçları varmış. Günde 3 saat banyosu ve saçının dizaynına vakit ayırdığını biliyorum. Sana işte bir yer daha. Gerçekten çok, hani hepsi bir arada ama her adım tarih dolu. Hem de dolu dolu, dost dolu, dop dolu. Müzeleri de detaylı bir şekilde hepsini gezmek istiyorsanız da dediğim gibi
Ortalama 12-15 euro arasında değişiyor. Her bir müzenin fiyatı. Bir de bir bütçe ayırmanız gerekiyor. Bu faytonlar, at arabaları, müthiş bir silik kokusu var. Her ne kadar bez bağlasalar da ara ara bu yüzden yıkıyor olsa gerek. Ama iyice bu kokuyu hissediyorsunuz. İnsanların en çok rağbet ettiği caddelerden biri. 3-4 tane cadde var Viyana'da, merkezde. Muhtemelen çok meşhur bir yer. Dünyaca ünlü markaların mağazaları buralarda. Evet, Viyana'nın şinitzeli meşhur. Fiyatı görüyorsunuz. Bir şinitzeli 14,5 euro. Böyle büfelerde ayaküstü hot dog, Да, надо столкнуться. Давайте, раз. А ну что не сделаем? burası da kilise. Monteser Kirse. Çifte minareli cami gibi adeta. Cüzzamlı hastalara şifa dağıtan Aziz Karl Borromeo'ya ithafen yaptırılmış olan bu kilise 1739 senesinde tamamlanmış. Kilise dış mimarisi ve önündeki havuzuyla bakmaya doyamayacağınız kadar güzel görünümüyle yükseliyor. Yapının mimari detayları incelendiğinde barok stil öne çıksa da aynı zamanda Roma ve Yunan mimarilerinden
estetik izleri bulmak mümkün. Kilisenin dışı ne kadar hayranlık uyandırıcıysa da içi de bir o kadar gezilesi ve etkileyici. Göz alıcı fresklerden süslü sütunlara kadar her şey ince bir sanat eserinin ayrıntılarını oluşturuyor. Terasına isterseniz bilet karşılığı buradan giriş yapılabiliyor. Burası da müzik hol. Aziz Elizabeth Kilisesi ya da katedrali. Bu da bizim camilerdeki minber gibi bir şey. Bu arada şunu da belirteyim. İlk yurt dışı gezim. İlk defa pasaportumu kullandım. Yani devlet memuru olduğum için yeşil pasaport dediğimiz hususi pasaportum var. Bunun artısını bizzat yaşadım. Hem Slovakya'ya girişte, polis kontrolünde, önümdeki kişilerden parmak izi vesaire bir sürü şeyler sordular. Bana hiçbir şey sormadılar. Bugün de Slovakya'dan Avusturya'ya girerken yine pasaport kontrolü vardı.
en önde oturuyordum. Hem çekim yapmak hem de etrafı daha iyi keşfetmek için pasaportu çıkardım. Hiç bakmadan direkt gerek yok dedi. Diğer kişileri tek tek inceledi. Vallahi bir kere daha Türk vatandaşı olmaktan ve devletin görevlisi olmaktan gurur duydum.